Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere şu anda koronavirüsle ilgili olarak en çok konuşulan konu delta varyantı, yani virüsün mutasyona uğramış hali. Dünyada hızla yayılan delta varyantı şu ana kadar 65 ülkede görüldü. Griple karıştırılan belirtileri baş, boğaz ağrısı, burun akıntısı olan varyasyonun yeni semptomlarından bir tanesi ise işitme kaybı olarak bilim insanları tarafından gösteriliyor. Değerli izleyicilerimiz, delta varyantı en çok Birleşik Krallık'ta görünüyor. Varyant aynı zamanda değerli izleyicilerimiz 1-2 hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 2 katına kadar vaka sayısını arttırmış durumda. Tespit edilen vakaların %20'sinden fazlasını zaten sorunlu olan ülke Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldüğü açıklandı. Peki değerli izleyicilerimiz, en yaygın delta'nın en yaygın belirtileri neler? Baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, ateş olarak gösteriliyor. Bunun yanı sıra bazı vakalarda da az önce ifade ettiğim gibi duyma kaybı yaşanıyor. Değerli izleyicilerimiz, peki şu anda dünyayı kasıp kavuran delta varyantı ile ilgili Avrupa'da pek çok insanın vurdurmuş olduğu BioNTech Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Sayın Özlem Türeci'nin bulmuş olduğu aşı etkili mi? Bununla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan isim Profesör Doktor Uğur Şahin. Delta varyantı için BioNTech'ten son dakika açıklaması, bakalım neler. Dünya çapında aşılama kampanyaları tüm hızıyla devam ederken birçok ülkede görülmeye başlayan COVID-19 varyantları endişe yaratmaya devam ediyor deniliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da baskın hale geldiği konusunda uyarılar yapılan delta varyantı konusunda Uğur Şahin şunu söylüyor: bizim aşımız etkili. Açıklama bu. Delta için Profesör Doktor Uğur Şahin yapmış olduğu açıklama herkes tarafından merakla bekleniyordu. BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı, koronavirüse karşı en etkili aşılardan birinin yaratıcılarından olduğu ifade edilen Uğur Şahin, delta varyantı ile ilgili en çok merak edilen şu soruya cevap verdi. Uğur Şahin, şirketin çevrim içi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada kendi ürettikleri BioNTech Pfizer korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok. Yani aşıyı değiştirmeye gerek yok diyor. Koronavirüsün yeni varyantları hakkındaki edindikleri bilgilerin gün geçtikçe arttığını söyleyen Uğur Şahin, aşılananların bağışıklığının zamanla düştüğünü ve yeni varyantların bu süreçle birlikte ortaya çıktığını vurguladı. Şahin, ABD'li ortakları Pfizer ile 2021 için 3 milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını belirterek gelecek yıl ise bu rakamın daha da artacağını söyledi. BioNTech söz konusu aşıların en az %50'sini kendi üretmeyi planlıyor. Şahin aynı zamanda BioNTech'in teknoloji, üretim ve onay alanlarında esnek süreçler üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi. Uğur Şahin, halihazırda kullanılan aşıları yenilemek ya da ortaya çıkan varyantlara göre uyarlamak için 3. bir dozun olması halinde buna hazırlık ve hızlı tepki vermek amacıyla aşının yeni varyantlara tepki etkinliğini sürekli analiz ettiklerini belirtti. BioNTech'in kurucusu bilim insanı 3. doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Öte yandan 3. doz takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkla gerekli olacağını henüz bilmiyoruz diyor. Şimdi aşıyı üreten diyor ki, Türkçesi, 3. dozu olun, bağışıklık sisteminiz güçlensin diyor. Peki bundan 6-7 ay önce ya da bu yılın başında böyle bir açıklama var mıydı? Yoktu. Ne diyorlardı? Tek doz olun, o da yeter. Yok dediler, 2 doz olun. Şimdi 3. Yarın öbürsü gün 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 doz diyecekler. Lütfen bu söylediklerimi unutmayın. Göreceksiniz. Kışa doğru diyecekler ki 3. doz tamam, şimdi 4. Sonra diyecekler 5. Sonra diyecekler hadi 6'yı yapıyoruz. 10'a kadar yolu var. Görünen bu değerli izleyicilerimiz, maalesef yapılan bu açıklamalar hep bu yönde. Hep işin içerisinde, arka planda başka işler var. Başta para olmak üzere. Saygıdeğer izleyicilerimiz, haber merkezimize gün ve dakika geçmiyor ki koronavirüsle ilgili bir haber gelmesin ve üstelik yeni haberler. Bakın, gelen son dakika haberi. 2 doz aşı olmuş, birinde
Delta Plus varyantı göründü. 2 doz aşı olmuş. Bakalım. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan ve milyonlarca hayata mal olan koronavirüs ile ilgili son derece üzücü bir haber daha aldık. Son dönemde dünyayı etkisi altına alan Delta varyantının mutasyona uğramış hali olan Delta Plus'ın çift aşı olmuş bir kişide görüldüğü açıklandı. Şimdi uzmanlar aşıların Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olabileceğini araştırıyor. Uğur Şahin ne demişti? Profesör Doktor Uğur Şahin. Bizim aşımız Delta'ya, Melta'ya karşı etkili demişti. Bakın devam ediyoruz. Yeni tip koronavirüsün ilk kez Hindistan'da görülen Delta Plus varyantının yarattığı panikse giderek büyüyor. Hindistan'da 2 doz aşı olan bir kişide bu varyant görüldü. Başka bir deyişle Delta Plus tam doz aşı olmasına rağmen bir kişiye de bulaştı. 65 yaşındaki hastanın Covaxin aşısını olduğu açıklandı. Hindistan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre bu vaka bir ilk. Zira Delta Plus'ın ilk defa tam doz aşı yapan birine bulaştığı saptandı. Bu durum Covid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının kendi içinde mutasyona uğramasıyla oluşan Delta Plus'ın en etkili mutasyonu olarak anımsanması gerektiğine inanıyoruz dendi. Uzmanlar aşıların Delta Plus'a karşı ne kadar etkili olabileceğini hala araştırıyor. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre yeni koronavirüs türünün aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabildiği belirtiliyor. Zira Delta Plus'ta ilk olarak Güney Afrika beta varyantında görülen ve aşı etkinliğini etkilediğine inanılan K417N mutasyonu da taşıdığı açıklandı. Söz konusu varyant aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Rusya, Hindistan'ın da olduğu 11 ülkede görüldü. Dünya genelinde 200'e yakın kişide görülen varyantın yaklaşık %60 bulaşıcı olduğu belirtiliyor. Peki Delta Plus'ın belirtileri neler? Hindistan'ın önde gelen virologları Delta Plus varyantının Delta ile benzer belirtilere sahip olduğunun altını çiziyor. Buna göre en sık görülen Delta Plus semptomları öksürük, ishal, ateş, baş ağrısı, deri döküntüsü, el ve ayak parmaklarında renk değişikliği, göğüs ağrısı ve nefes darlığı. Mide ağrısı, mide bulantısı ve iştahsızlık ise nadir görülen Delta Plus belirtileri arasında görülüyor. Evet değerli izleyicilerimiz, Delta dedik, Delta Plus dediler, aşı dediler. Maalesef aşılarında görüyoruz ki Delta Plus'a karşı %100 koruyuculuğu söz konusu değil. Değerli izleyicilerimiz, Almanya ile ilgili çok enteresan bir haber var. Haber şu. Deniliyor ki koronavirüs döneminde kısa çalışma ödeneği alanlardan vergi alınacak. Bildiğiniz üzere koronavirüs çıktı. İnsanlar evinde oturdu, iş yerini açamadı, işe gidemedi vesaire. İşte bazı iş yerlerine destekte bulundu devlet, değil mi? Şimdi Almanya Federal Meclisi'nde diyorlar ki bu koronavirüs nedeniyle kısa çalışma ödeneği alanlardan vergi alalım diyorlar. Şaka değil, gerçekten böyle. Şimdi adam işsiz, işe gidemiyor, iş yeri maaşını ödeyemediği için devlet katkı sundu. Sen bu paraları yaklaşık 1,5 yıl boyunca ödedin. Şimdi diyorsun ki vergi alalım. Bakın. Enteresan, yani çok enteresan ama şaşırmıyorum ben. Federal hükümetin federal mecliste soldan gelen bir talebe cevaben açıkladığı gibi vergi makamları kısa süreli çalışma ödenekleri için vergi oranlarında büyüme nedeniyle 2020 vergi yılında 1,6 milyar euro toplamayı hedefliyor. Yani geçen yılın vergisine 2021'de toplayacak ya 1,6 milyar. Diyorlar ki vergiler düştü, gelirler düştü. Biz kısa çalışma ödeneği alanlardan 1,6 milyar euro toplayalım diyorlar. Yani arkadaşlar hep anlatıyorum, yine beni takip edenler bilir. Şimdi Merkel kasayı kilitlemiş. Anahtarı da pantolonunun cebine koymuş. Eve gitmiş. O pantolonu da çıkarmıyor. Biri anahtarı alır diye. Yani Alman kasasının anahtarını biri alır diye pantolonla yatıyor. Durum bu. Ya binlerce, yüz binlerce insan işsiz kaldı.
Binlerce işletme iflas etti. İnsanların psikolojileri bozuldu, ekonomileri bozuldu. Ev kiraları arttı, ev fiyatları arttı. Markette, çarşıda, pazarda yangın var. Fiyatlar son bir yıl içerisinde gıda ürünlerinde en az %25 arttı Almanya'da. Ama Merkel ve saz arkadaşları diyor ki biz nasıl vergi alabiliriz diyor. Şimdi ben diyorum ya, şaşırmıyorum. Niye diyeceksiniz? Bakın